Her ne kadar körler sopa ile yol görmüşlerdir ama yine gözlükler sayesinde dünyada gözlükler ve padişahlar olmasaydı bütün körler ölürlerdi. Evet, körün elinde bir değnek var. O körün elindeki değneği yapan, gören birisi var. Körün elinde bir asa var. O asayı yapan, gören bir kimse. Kör kendi kendine o asayı yapması mümkün değil. Ya gören bir kimse asayı yaptı, onu eline verdi. Gören bir kimse o değneği işte kırılmasın, hem hafif olsun diye gitti ormandan işte güzel bir değnek buldu, ona yaptı. Hatta tehlikelerden korunması için belki de ona biraz daha sert ağaçtan yaptı. Hatta biraz daha tehlikelerden korunması için değneğin ucuna sivri metal koydu. Dedi ki bu daha da kendisini korur, muhafaza eder, kendisini savunur dedi. Bunu kim yaptı? Bunu gören bir kimse yaptı. Şimdi aklını, mantığını ilahlaştıranın önüne delilleri de yine dini olarak kim koydu? Gören birisi koydu. Kör değil. O fıkıhçılar gören insanlar. Yani sen kalktın şimdi, taharetlenmesini bilmiyorsun, mezhepler lazım değil deyip atıyorsun kenara. İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Şafii, İmam Malik'i, İmam Hanbeli'yi attı kenara. 10 sayfa kitap okudu ilahiyatta, 20 sayfa kitap okudu. Arkadaş bütün mezheplere karşı çıkıyor. Hani çok o biliyor ya o. Veyahut da gitti orada internetten 2 araştırma yaptı. Mezhepleri, tarikatları, hadis-i şerifleri reddetti çıktı. Birden o ne oldu? O kimse kendini bir şey zannetti. Veyahut da 2 kitap okudu, kendini zamanın göreni gördü. Ya senin okuduğun kitaplar bir başka görenin. Sen kendi gördüğünü söylesene. Yok, hayır. Hem taklit ettiği noktalarda kendini padişah zannetti. Ya sen bir başkasının kitabından okuyup da neden padişahlık ilan ediyorsun? Senin padişahlık ilan etmen için senin bir şeyler yapman lazım. Sen İmam-ı Azam'la kendini eşdeğer tutuyorsun. Ya hadi bakalım bir İmam-ı Azam ol. Kolay mı? 4 yaşında hafızdı. Sen nereden, hangi küstahlıktan öğrendin bunu İmam-ı Azam'la eşdeğerdeyim diyorsun? Veyahut da 2 hal gördü, Geylani Hazretleri'nden yukarılarda dolaşıyor arkadaş. Dervişlerde de var bu hal. Veya 3-5 kişi etrafında toplanıyor. Bir bakıyorsun adam zamanın gavsı olmuş çıkmış. Tabii 5-10 tane derviş 2 şak ediyor onu. Bir bakıyorsun ki oho şeyhi de geçmiş. Ben şeyh olsam diyemeye başlamış. Ya hoş geldin ya. Senin eline o değneği veren bir gören. Bir gören seni zakir etti. Bir gören seni çavuş etti. Bir gören seni nakip etti. Bir gören sana vazife verdi. Sen nereden kendinde o süsü buldun şimdi hemen? Ne oldu? İlk hançerini ona görevi tevdi edene uzattı. O görene uzattı. Allah muhafaza eylesin. Ve o hani kendince kendini bir şey zannedenler bir şey zannettirecek. İlmi de görenlerden aldı. Zahirse zahir ulemanın piri olan fıkıhsa fıkıhçılardan, kelamsa kelamcılardan, akaidse akaidçilerden kendi kendine öğrenmedin ya. O görenlerin kitaplarını okudun. E, şimdi o zaman sen kalkıp da onların sayesinde onları aldığın halde neden sen kendi kendine bir süs veriyorsun? Yok. Eğer o körlerin eline değnekleri veren, görenler olmasaydı bütün körler helak olurdu ve dışarı çıkamazlardı. İçeride dursalar ne olacak? Aç kalırlardı.
İçeride kalsa ne olacak? Aç kalacaktı. Yemek pişirebilecek mi? Hayır. Oysa evin içerisinde bulgur da var, yağ da var, su da var, tuz da var. Her şey var. Görmüyor gözü. Gözü görmeyince ne kadar bulgura, ne kadar yağ koydu, ne kadar su koydu, ne kadar salça koydu biliyor mu, görüyor mu? Görmüyor. Aç kalırdı. Ben annemden biliyorum. Şeker hastasından dolayı uzun müddet, 10 yıldan fazla gözleri hiç görmedi. 3 sefer ameliyat ettirdim ben. Görmüyor kadının gözü. Yani kaşığı eline veriyorsun, tabağı da eline veriyorsun. Ondan sonra üstüne başına döküyor kadın. Ağzına götürecek. Ama kaşığı ters mi tuttu, yüz mü tuttu bilmiyor. Tabakta ne kadar ne kaldı, ne kalmadı görmüyor. Bu sefer yanına muhakkak bir yardımcı koyduk. O yediriyor onu, o içiriyor, o tuvalete götürüyor, o taharetlendiriyor. Görmüyor. Bildiğiniz görmüyor. Görmesi sıfır. Hatta bir son ameliyatı dedi, bir ışık göreyim dedi. Bir ışık göreyim dedi ya. Bir ışık göreyim, kurban keseceğim dedi. Ya bir insan bir ışık süzmesini gördü diye sevinir mi? Ben ameliyat ettirdim onu dedim. Tamam anne, inşallah dedim. Hani Cenab-ı Hak dedim göstersin sana. Ya bir şey diyemiyorsun. Yani gözlerin açılmayacak diyemiyorsun. Şeker hastaları, kendinize dikkat edin. Başta ben. Evet. Yani göz, böbrek gidiyor. Bak orada oturuyor. Kaç tane parmak gitti? 2 tane parmak gitti. Şekerden. Böyle bir rahatsızlık. Kanser. Yani normalde en uzunu yaşatır insanı 2 yıl, 2,5 yıl. Bizim Hacı Oktay 2 yıl yaşamadı bile. Şeker hastası, kanser. Bildiğiniz tedavisi yok. Kanser. Ben kanser diyorum şeker hastalığına. Yok. O ne oluyor? Bu bir müddet sonra işte kimisinin gözüne vuruyor, kiminin ayağına vuruyor, kiminin böbreklerine vuruyor. Kadın bir ışık görebilmek için ya, ışık göreyim yeter Mustafa dedi bana. Ameliyat oldu. Açtılar ameliyat şeylerini. Ege Üniversitesi'nde bir de profesörler yaptı ameliyatı. Açtılar. Ondan sonra ışık gördü. Ne sevindi kadın, ne sevindi ışık gördüm diye. Dedim beni görüyor musun? Bir karaltı gibi görüyorum dedi. Karaltı. Karaltı gibi görüyorum dedi. Ne böyle sevindi karaltı gibi görüyorum deyince. Şimdi işte e, görmeyen bir kimse için görmek bu kadar önemli ama görmeyen bir kimsenin yanına muhakkak gören lazım. Ve muhakkak onun eline bir değnek lazım. Eğer değnek olmazsa o yine yol yürüyemez. Sufiler içinde gören üstad lazım. Eğer gören üstad yok ise o da yol yürüyemez. Bir de hani manevi körlük var ya, yani bu işin zahiri köründen anlatıyoruz. Bir de işin manevi körlüğü var. Manevi körse bir kimse ona gören bir üstad lazım. Bu dünyada kör ise ötede de kör olarak halk olacak. Yani Rabbisini tanımayacak. Çünkü İsra ayet 72 bu dünyada manen kör olan ahirette de kördür. Hatta daha da sapıktır. Hatta daha da sapıktır. Bu dünyada körsün. Sen normalde yaşamış olduğun dinin maneviyatından uzaksın. Hiç olmazsa bir görenin yanına git. Ona boyun bük, ona diz çök. De ki ya ben bir görene tabiyim de. Nefsine uyma. Sen kör bir şekilde
kendine yol aramaya çalışıyorsun. Yol bulamazsın. Hatta daha da sapık olur çıkarsın. Kör olanlar bakın ayet-i kerimede hatta daha da sapıktır diyor. Kör olanlar sapkınlıklarını artırırlar. Kör olan bir kimse her an için sapkınlığa düşme ihtimali çok büyüktür. O yüzden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri der ki hani adi, samimi bir ehli tarikat bugünkü diyor mütefennin bir alimden daha fazla imanını korur. Sebep çünkü o üstadın üstadı onlara tabidir. O bir görene tabi. Şimdi görene tabi değilse o zaman o kimse nasıl bu dünyada dinini tam bir şekilde yaşayabilecek? Doğruyu, eğriyi ayırt edebilecek, iyiyi, kötüyü ayırt edebilecek. Bu çok zor bir şey. O zaman öyle olunca normalde bu tip kör insanlar manevi de kör olduklarından dolayı varlık alemine bakıp varlık aleminde Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatlarını görüp gözlerini açma noktasında da değiller. Onlar çünkü kör. O sıfatsal tecelliyatı da görmüyor. Manevi olarak da elinde bir delil yok. Öyle olunca sapıttıkça sapıtıyorlar. Allah muhafaza eylesin. Ve bakıyorsunuz gerçekten tam ahir zaman, içler acısı bir durum. İnsanlar bilen kimselere de ihtiyaç duymuyorlar.